Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle perde pilavı yapacağız. Perde pilavı yapmadan önce ben kalıbımı iyice yağlayacağım. Biraz kalın yağlayalım. Bademleri tutsun. Yağlamış olduğumuz kalıbımızın üzerine istediğimiz gibi bademleri yerleştirelim. Ama biraz sıcak, o yüzden tereyağı çabuk eriyor. Sizin de tereyağınız erirse ve bademlerinizi tutmazsa bu şekilde yağlayıp yapıştırabilirsiniz. Kalıbımızı hazırladık. Kalıbımızı buzdolabına koyalım ve tamamıyla yağımızla bademlerimizin kalıbımızı tutmasını sağlayalım. Perde pilavımızın yapımına geçebiliriz. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Zeytinyağının üzerine 200 gram badem ilavesi yapıyorum. Bademlerimi yağda biraz kavuracağım. Rengini sarartacağım. Bademlerin rengi biraz döndükten sonra dolmalık fıstığı koyacağım. Çünkü dolmalık fıstığı bademle birlikte koyduğum zaman fıstıklar küçük olduğu için çok daha çabuk rengi değişiyor ve de yanıyor. Onu engellemek için önce biraz bademlerimi kavuruyorum. Daha sonra fıstıklarımı ilave edip kavuracağım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Bademlerimin rengi biraz döndü. Hemen üzerine fıstıkları döküyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi fıstıklar hemen kavruldu. Biraz daha erken atmışım fıstıkları. Kavrulan fıstıklarımın üzerine 2 yemek kaşığı tuzunu hazırlamıştım. Onları da fıstıklarımla bir miktar kavuracağım. Kavrulan malzemelerimin üzerine 3 bardak pirinç ıslatmıştım. Pirinçlerimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Pirincin üzerine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilavesi yapıyorum. Ve pirinçlerim tane tane olana kadar kavuruyorum. Bu arada pirinçlerimi ılık tuzlu suda 1 saat ıslattım. Daha sonra iyice yıkadım. Nişastasından arındırdım. Suyunu süzdüm. Bunu da ifade etmiş olayım. Pirinçlerimiz iyice kavruldu. Bakın tane tane oldu. Şimdi tatlandırma işlemine geçebiliriz. Pilavımın üzerine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı yeni bahar ilavesi yapıyorum. Yine bir miktar tuz. Sizler tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ilave ediyorum. 5 su bardağı tavuk suyu hazırladım. ...4,5 su bardağı su koydum. Tenceremizin kapağını kapatalım ve tamamıyla pirinçler suyunu çekene kadar pişirelim. Kıymetli dostlar, pilavımız pişti. Bakın gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Pirinçlerimiz tane tane olmuş. Ocağımın altını kapatıyorum. Daha sonra tenceremin kapağını kapatıp bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Kıymetli dostlar, pilavımız bir tarafta dinlenirken biz de bir taraftan perde pilavımızın hamurunu yapalım.
Hamurum için 2 yumurta kullanacağım. 2 yemek kaşığı yoğurt. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir miktar tuz ilave edeceğim. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir malzemelerimizi karıştıralım. İki su bardağı su hazırladım. Klasik su bardağıyla 200 milimlik. Unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir yarım bardak daha un ilavesi yapıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unum az geldi. Bir yarım bardak daha ilave ettim. Toplamda 3 su bardağı un ilavesi yaptım. İyice hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. Bakın kıvam bu şekilde olacak. Hemen tezgahımın üzerine bir miktar un serpiştiriyorum ve hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Elimle biraz şöyle toparlayacağım. Biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamurumdan üzeri için şöyle bir miktar hamur ayıracağım. Dilerseniz sizler ayırmayabilirsiniz. Benim tezgahım biraz küçük olduğu için çok fazla büyük açmaya imkan olmadığı için bir miktar ayırdım. Şöyle un serpiyorum. Daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Biraz da oklavayla açacağım. İstediğim inceliğe geldikten sonra kalıbımın üzerine hamurumu yerleştireceğim. Bu miktar benim için yeterli. Hamurumu oklavaya sarıyorum. Daha sonra dışarıya taşacak şekilde hamurumu kalıbın üzerine yerleştiriyorum. İyice hamurumuzu oturtalım. Sizlerin düz kalıplarınız varsa onlar da yaparsanız daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Benim elimde düz kalıbım olmadığı için mecburen bu kalıbı kullanmak zorunda kaldım. Hamurumuzu yerleştirdik. Şimdi diğer bezemizi açalım. Kabak yapacağımız hamuru da açtık. Hemen şöyle oklavama sarıyorum. Kıymetli dostlar, sanıyorum yine telefonumun azizliğine uğradım. Pilavımı 20 dakika demlendirdikten sonra üzerine bir kase tavuk ditmiştim. Onu koydum ve karıştırdım. Daha sonra karıştırmış olduğum malzemeyi kalıbımın içine yerleştirdim. Şöyle düzeltelim. Daha sonra açmış olduğumuz ikinci hamuru üzerine kapatalım. Kenardaki hamurları keselim. Hazırlamış olduğumuz perde pilavımızı önceden ısıtılmış 200 derece fırına verelim ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Kıymetli dostlar, perde pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Ben hemen ters çevirip sizlere son halini göstermek istiyorum. Kıymetli dostlar, perde pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Hemen perde pilavımızı kesiyorum.
perde pilavımız. Nefis görünüyor. Şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Muhteşem oldu. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.